to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? 2-3 sene önce buradan yoldan geçerken sizi görmüştük. Amcayla beraber, eşinle beraber. Eşin yaşıyor mu? Öldü. Allah rahmet eylesin. 5'inde 3 sene oldu oluyor. 3 sene oldu. Hayır ne yaptım? Allah rahmet eylesin. Sen yalnız mı kaldın burada şimdi? Ben 3 seneden beri yalnızım burada. Okuzan 5'in içinde. Sen 95 yaşında mısın? Maşallah ya. Harpler gördük biz yavrum. Zeytinyağı almıştık senden. Var mı zeytinyağı? Bakmıyorsun değil mi? Var yağımda. 60 kilo yaptım bu yıl kendim. Ha sen mi yaptın? Odunla imaretlerin bakırmadır yani. Bakır korun. Üstünde odun kıyarın, çalımı yakarın. Of. Her şeyine. Peki yağın güzel mi? Zeytinyağın güzel mi? Güzel olmam ya. Yağın varsa senden alabilir miyiz şimdi biraz? Ne kadar? Ne kadar varsa alın. Yani bir 5 litre verebilirsin değil mi? Ver. Tamam. 5 ver. Örgeyle günümü geçiriyorsun hemen. Bazı gün oluyor hiç görmüyorum. Hiç getirdim değil mi? Senin dostların bunlar o zaman ha? Bunlar benim dostum. Ben hiç bakamam diyebileceğim. Artık civciv çıkartmıyorsun. O zaman civciv kendin çıkartıyordun. Çıkartıyordum. Evet. Evet. Bunlar 2 tane yaptı oğlanı verdim. Bir tane yaptı bunun bir çıkardı. Bakma. Evet dostlar, Milas'tayız. Kazıklı köyündeyiz. Bu ismi bir yere not alın. Zeytin cenneti. Gerçekten çok kaliteli zeytin ağaçları var. Biz de 3 sene önce dedik ki burada çok kaliteli zeytinyağı olur. Ve gerçekten de yanılmamışız. Yol kenarında böyle herkese anlatmışızdır. Amcayla bir teyze oturuyordu. Onların yanına geldik. Dedi ki işte sizde zeytinyağı var mı olmaz mı dedi amca. Buyurun gelin dedi. Bir çayını içtik, sohbet ettik. Ve zeytinyağını aldık. İnanılmaz memnun kaldık. Pişman olduk hatta fazla almadığımıza. 3 yıl sonra tekrar aynı yere gelip aynı zeytinyağını almak istedik. Çünkü yolumuz buralara düştü. Hanife teyze 95 yaşında ve tarlada çalışırken buldum. Kendisi bizi gördüğüne çok sevindi. Çünkü 3 sene olmuş. Bizi tanımadı ama yine de sevindi. Biz biraz bahsettik ona. Amcamız vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Tek yaşıyormuş burada. 95 yaşında tek yaşıyor. Ve hala zeytinyağı üretiyor. Çünkü ağaçları var. Ve hala zeytinyağı satıyor. Sizden ricam, Milas tarafına yolunuz düşerse Didim'e yaklaşık 7-8 kilometre Kazıklı köyüne uğrayıp Hanife teyzeden zeytinyağı alın. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Biz de şimdi biraz kendisine hasret gidelim. Hadi bakalım. Bak bak zeytin de var ha. Teyze bize zeytin de verdi. Ben herkes veriyorum. Siz Allah. Teyzenin gönlü o kadar zengin ki. Yani küçücük yerde yaşıyor ama. gelene emek yedirdik. Giden şimdi benim gelen hiç boş gelmez. Değil mi? Maşallah. Ha, hiç boş gelmez. Didim'e. Götürmüş deden. Bunu yemiş. Orada oğlan gelmiş. Bana davranın her yer arar. Ama bir saat sevgilim hayatım diyenlerden değil. Ev yalnız durmuyor. Öyle. Öyle. Neden hasret şekerler, pantolonlar, kaşlarından öyle koptuk. Öyle duruyor ya. Öyle dur. Eli öpülecek kadınsın. Tekrar elini öpüyorum. İlimanlı yapayım. Ne yapacağım çocuğum? İnşallah seni tekrar görmek isteriz. İnşallah. Seni böyle tarlada çalışırken görelim İnşallah yeter. yavrular, inşallah. Zeytinyağını da aldık.
Hanife teyzem zeytin de verdi bize. Hadi. Hadi bakalım. Ya Allah. Hayırlı günler. Ha, gençsiniz ya Allah. Sağ ol. Kendine çok iyi bak. Ha. Didim Akbük'ten çıktık. 25-30 dakikada Kıyı Kışlacı'ya geldik. Kıyı Kışlacı'nın diğer bir adı İyasos. Buraları pek fazla herkes bilmez. Küçük bir balıkçı kasabası. Çok şirin, çok tatlı bir yer. Bir de İyasos adında antik kenti var. Kesinlikle dolaşmanızı tavsiye ederim. Biz şimdi yeni geldik buraya. Burada bir gün konaklayacağız. Kıyı Kışlacı'yı da gezeceğiz hep birlikte. Neler var neler yok göreceğiz. Ama önce bir kahvaltı, sonrasında gezmeye devam. Alacalı geziler karavanla devam ediyor. Üç yıl sonra Kıyı Kışlacık. Özlemiş miyiz? Evet. Kıyı Kışlacık. İlk geldiğimiz zaman da çok sevmiştik burayı. Bu sessizliği, bu sakinliği. Bıraktığımız gibi değişen bir şey yok ve seviyoruz böyle olduğu zaman. Yok, kavurmalı mı yapıyoruz? Sanki beyazı daha hızlı pişiyor. Kahvaltımızı ettik. İyasos'tayız. Kıyı Kışlacık. Burada biliyorsunuz ki daha önce de söyledim. İyasos antik kenti var. Zeytin ağaçlarının arasında gerçekten harika bir antik kent. Çok otantik bir yer. Şimdi küçük bir yorgunluk kahvesi. Çünkü bir yarım saatlik yoldan geldik. Sıcakta yoruyor. Bu Türk kahvelerimizi de Kapadokya'dan aldığımız bu harika fincanlarla tamamlamayı düşünüyoruz. Hadi bakalım bir Türk kahvesi içelim. Ondan sonra İyasos kentini beraber dolaşmaya başlayacağız. Evet, kahvemizin de telvesine yaklaşırken size küçük bir bilgi vereceğiz. Güneşli havalarda güneş enerjisi çok çok önemli. Bu da çok büyük bir avantaj. Yani bütün telefonlarınızı, tabletlerinizi, bilgisayarlarınızı şarj edebilirsiniz. Yalnız güneş enerjisini sağlıklı bir şekilde kullanabilmek için güneş panellerinizin temiz olması gerekiyor. Evet, panellerimizi temiz tutmamız çok önemli. Nemli bir bezle silerseniz çok daha verim alırsınız panellerden. Ve ben de bunun üzerine komşumla, karavan komşumdan aldığım merdivenle yukarısını güzel bir temizledim. Şu anda çok daha sağlıklı. Aynı zamanda komşum bir tecrübesinden daha bahsetti bana. Dün akşam yaşamış bunu. Belki de her karavancının yaşadığı bir şey. Dış ünitesini kullandıktan sonra onun bir küçük bir mandalı var. İçeri soktuktan sonra o mandal takılı kalmış. Ve mandal takılı kalınca da bütün su içeriye akmış. Eyvah. Çok üzücü. O yüzden bana komşum dedi ki kesinlikle dış duşu kullandıktan sonra yerine monte ettiğin zaman dış duşu mandalının takılı kalıp kalmamasına çok dikkat et dedi. Bence önemli bir bilgi. Bence de Bütün çok karavancıların buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü su çok kıymetli. Bir de içerisi de su doluyor. Tedbirli olmak lazım. Tabii ki bunlar hep bir tecrübe yaşadıkça tecrübe olacak. Bizim için de öyle. Evet, kahvelerimiz de bitmesine az kaldı.
İassos Antik Kenti'ni gezmeye hazırlanalım. O zaman Antik Kent'te görüşürüz. İassos kentinin etrafında dolaşıyoruz. Burası bir yarımada ve tam anlamıyla bir liman kenti İassos. Bazı kentler biliyorsunuz zamanla alüvyonların doldurmasıyla içeri kısımlarda kalıyorlar ama İassos hala antik liman özelliğini koruyan kentlerden bir tanesi. Ve bu özelliğini koruduğu için de limanın girişinde hemen gemi feneri var. Hala çok iyi korunmuş bir şekilde. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Böyle zeytinliklerin arasında. Bu arada zeytin ağaçları da en az 200-250 yıllık zeytin ağaçları. Çok güzel bir yol, patika bir yol. Buraya geldiğiniz zaman bu patikayı takip edip limanın girişindeki deniz fenerine ulaşıp mutlaka orada bir fotoğraf çektirmeliyiz. Gördüğünüz gibi deniz fenerine geldik. Kimi tarihçiler bunun deniz feneri olduğunu söylüyor. Kimi de limanın girişinde küçük bir kale olduğunu söylüyorlar. Ve bu kale surlarının da bir tanesi iyi korunmuş bir şekilde duruyor. Şuradan yürüyerek taşlarla kaleye geçebiliyorsunuz. Yaklaşık bir dakika sürüyor geçmeniz. Çünkü biraz ıslanabilirsiniz. Sandaletle gelmenizi tavsiye ederiz. Biz yürüyüşümüze devam ediyoruz. Burası milattan önce 5. yüzyıl yani Helenistik döneme ait ama zaman içerisinde birçok kavim buradan geçmiş ve en sonda Bizanslılar yerleşmiş buraya. İçeride de birçok Bizans dönemine ait kalıntılar bulunuyor. Milattan sonra 2. yüzyıla gelindiğinde burası Roma İmparatorluğu tarafından kamu binası yani kamu kompleksi olarak kullanılmaya da devam etmiş. Evet, şu anda meclis binasındayız. Roma döneminde her yerde, bütün antik kentlerde olduğu gibi bir meclis binası mevcut ve bu amfiteyatro şeklinde tasarlanmış bir meclis binası. Meclis binası milattan sonra 1. yüzyıla tarihleniyor ve meclis binası Agora'nın hemen arka tarafında, kamu binasının hemen yanında bulunuyor. Yapıda yerlerde ve duvarlarda mermer bloklar kullanılmış ve bu da çok hoş bir görüntü sağlamış. Gelin şimdi bu meclis binasına bir göz atalım. Evet, şu anda İassos kentinin
çarşısında dolaşıyoruz. Bu sütunlar gördüğünüz gibi çarşının sütunları. Anadolu medeniyetlerine, Anadolu halklarına ev sahipliği yapmış. Ege bölgesinde özellikle. Bu kentlerden bir tanesi de bu. Ve düşünebiliyor musunuz? İlk kalıntılar, ilk buluntular milattan önce 3000 yılına dayanıyor. Ve arkeolojik kazılarda da Anadolu halkının nasıl yaşadığını, neler yaptığını burada net bir şekilde öğrenebiliyorlar. Evet dostlar, sizler için bir tarihi şehrin daha kapılarını araladık. Bu şehirde İassos kenti oldu. Evet, bizim için de yakın tarih, nostalji oldu. Öğrendiklerimizi tazeledik. Şimdi karavanımıza doğru gidiyoruz. Biraz karnımız acıktı. Bu akşam yemekte ne var? Kremalı mantarlı dana rosto mu diyeyim? Dana küşleme. Dana carpaccio. Dana küşleme var. Kremalı mantarlı. Mesela burada yaşayan insanlar bunu bilmez. Bunlardan habersizler yani. Ne kadar zengin mutfağımız var ya. Çok. Evet, şimdi yemek hazırlıkları başlasın. O zaman Alacalı geziler kıyı kışlacıkta karavanla devam ediyor. haydi bakalım. Pembeleşince bunu açarık. Bir de bu bacaklarından böyle asılırık. Buralarında et olur. Burada da et olur. Buralarda böyle şey olur. Oraya kırıyorsunuz değil mi? Kırarak. Kırıyıp yumurta saviyeri olur buralarında. Böyle sarı sarı küçük küçük. Yani mavi yengeç böyle Evet, yapılıyor. bu mavi yengeç bak. Haşlı. Mavi yengeç sadece burada çıkıyor değil mi? Hı? Yani başka yerlerde çıkıyor mu? Başka yerde fazla çıkmıyormuş, Bodrum'da falan çıkmıyor değiller. Yalnız bizim burada çok çıkıyor. Bu koyda çıkıyor yani. Böyle çıkıyor. İyi akşamlar. Maşallah abi ne güzel hayvanlarım var ya. Bir de geriye geleceğim. Keçinin biri yok. Yavruladı mı bilmiyorum. Keçinin biri mi yok? Orada mı kaldı? Herhalde bu tarafta yavruladı herhalde. Keçi yavrulamış. Kıyı Kışlacık'ta güzel bir sabaha uyandık. Gördüğünüz gibi arkamızda asırlık zeytin ağaçları.
kahvaltıdan önce küçük bir yürüyüş yapmak istiyoruz. Şöyle bu bol oksijeni ciğerlerimize çekelim. Çünkü İstanbul'da maalesef bunu bulamayacağız. Pınar Hanım da orada. Ağaçlarla konuşuyor. Ağaçları selamlıyor. Hadi bakalım. Ufak bir yürüyüş. Son konuşmamızı da yaptıktan sonra Bafa'ya yolculuğa çıkacağız. Günaydın Miki. Günaydın Miki. Günaydın Miki. Evet, Miki de kalktı. Miki'den günaydınlar size. Günaydın, günaydın, günaydın. Gezen fare. Evet, sabah dansı yapıyor. O da sabah sporu yapıyor. Bence hiçbir yine bu kadar gezmiyordur. Hele karavanla hiç gezmiyordur. Bu seslerini duyuyor musun acaba? İstanbul'da duymadığı sesler. Miki'nin sabah sporu. Atla. Atla. Kaplarını da koyuyorum. Bunu da koyalım. Şimdi sıra sende, sen gir. Evet, Miki evine geldi. Artık buna sığmıyorsun Miki. Yolculuğa hazır. Evet, önce Miki hep. Sanki evin ufak çocuğu gibi. Tekrardan günaydın efendim. Günaydınlar. Yürüyüşümüzü yaptık, toparlandık ve yola çıkmaya hazırız. Evet, hazır ve nazır bir şekilde Bafa'ya doğru yol alacağız. Biz evlerin olduğu tarafta değil, zeytinliklerin tarafında, yani antik kentin tarafında konakladık. Gayet güzeldi, gayet güvenliydi, manzaramız çok güzeldi, hava güzeldi, üşümedik gece. Hem şehre yakın, güvenilir bir yer ve jandarmalar sürekli dolaşıyor. Bir de kıyı kışlacığın arka tarafında Papaz Koyu denilen bir yer varmış. Orasını da önerdiler. Biz gitmedik oraya ama siz oraya gidebilirsiniz. Biz karavan içerisinde duş almayı tercih etmiyoruz. O yüzden daha önce de burada konakladığımız yerdeki beyefendiye rica ettik ve o da memnuniyetle bizi karşıladı. Akşam orada da duş aldık çok güzel bir şekilde. İsmi de Ersan Otel. Daha önceden konaklamıştık. Bizi tanıdılar. Bu sefer dedik konaklamayacağız. Sadece duş alacağız. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular duş konusunda. Evet, buraya gelirseniz Ersan Pansiyonu tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok güler yüzlüler. Sıvı tuvalet atıklarımızı mutlaka kanalizasyona döküyoruz. Kesinlikle doğaya bırakmıyoruz. Buna çok dikkat edelim. Çevreyi kirletmeyelim. Biz kampçılar, biz karavancılar lütfen bu konuda hassas olalım. Evet dostlar, videomuzun sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Kanalımıza abone olarak kanalımızı büyütüyoruz. Beğen butonuna basmayı, zil bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.